Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir mini bag yapacağız. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Harika bir ipimiz var. Bakın çok güzel bir taban çalıştık. Kendinden deri tabanı olan bir kit bu. Ama tabanını bu şekilde işledim. Çok az bir kısmı görünüyor. Bakın çok güzel oldu. Taban kısmı da görüyorsunuz. Ağız kısmını da böyle görünmeyecek şekilde gizli bir dikişle diktik. Şahane oldu diyorum. Şöyle mıknatıslı bir kapağı var. Bakın çok rahat bir şekilde açıp çok rahat bir şekilde yine kapatabiliyorsunuz mıknatısı sayesinde. Oldukça da kalıplı bir çanta. İç hacmi geniş. Yani içine çok rahat telefonunuzu, gözlük kılıfınızı, cüzdanınızı, her şeyinizi rahatlıkla sığdırabilirsiniz. O anlamda çok kullanışlı. Bakın bu şekilde olması sapların çok daha uzun ömürlü olmasını sağlamış. Herhangi bir şekilde kopma vesaire yaşamazsınız. Ayarlanabilir bir deri sapımız var. Çapraz çanta olarak boyunuza göre dilediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz bunu. Hazır bir kit. Hemen böyle var ya, akşam ör sabah tak diyeceğimiz cinsten. O kadar zahmetsiz ve kolay bir çanta ki buna bayılacaksınız. Hani böyle hiç ben örmedim, örgüyle aram yok diyenlerin bile rahatlıkla hemen yapıp takabileceği bir çanta var karşımızda. Bu çantanın tabanı hazır, üstü hazır, sapı hazır. Sadece şu orta kısmı ne yapıyoruz? Birlikte örüyoruz. Hemen genel bir ölçü bilgilerini, ip tığ bilgisi, ne kadar ne kullandık, hemen onlardan bir bahsetmek istiyorum. Bakın şöyle örgümüzün yüksekliği 16 santim. 16 santimlik bir uzunluğa sahip. Tabi ağız kısmında da bir yüksekliği olduğu için toplamda bakın 19,5 diyebiliriz ölçüye. Mini bag'imizin ölçüsü. En olarak baktığımızda şimdi bunu yassı bir şekilde ölçmek gerekir. Onun yerine dilerseniz ben size çevre ölçüsünü vereyim. Çok daha iyi olacak. Evet, 38,5 çevre ölçümüz. Bakın 38,5 çevre ölçümüz. Şöyle tabanımızın, deri tabanımızın genişliğini de göstereyim. Bakın 12,5 santim şöyle bir boyumuz var. 6 santimde eni var. Ne kadar ip kullandım? Tam 75 gram ip kullandım bu çantaya. Bakın şöyle göstereyim hemen. 150 gramlık yumuşak yerli rafyalardan vardı elimde. Ölçtüm. 75'i kalmış. 75'i kullanılmış. Yani ortalama, hadi el farkı vesaire de olabilir, 80 gram diyebiliriz. Yani bir rafya aldığınızda çok rahatlıkla bu çantayı örebileceksiniz. Hatta dediğim gibi ki bu örnek biliyorsunuz sık iğneye göre üzerinden her seferinde bir atma yaptığınız için çok ip yiyen bir örnektir. Ona rağmen bu kadar az rafya gitti. Yani bu şekilde bir tane de düz örnekli ya da hatta iki tane aynı örnekten mini bag çıkartabiliyorsunuz bir iple. Yani bir ip iki çanta diyebiliriz burada. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle birlikte örmeye karar verirsiniz diyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen hatırlatmalarımı yapıp videoya geçmek istiyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yaptığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Özellikle zil butonunu da aktif hale getirirseniz her yayınladığım videoda size bildirim gelecektir. Oradan takip edebilirsiniz. Bunun yanında beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olmanızı rica ediyorum sizlerden. Daha çok kişilere ulaşabilmemiz için. Sorularınız, yorumlarınız, çok daha fazlası için yine aynı isimle Aryalara Tasarım Instagram hesabıma da hepinizi bekliyorum. Haydi o zaman vakit kaybetmeyelim. Hemen çantamızı örmeye başlayalım. Evet, başlayalım o zaman. Bakın şöyle bir setim var. Bir mini bag seti. Şu şekilde mıknatıslı. Bakın hep üstten olmasına alışkınız. Bu şöyle içten mıknatıslı. Şöyle bir tabanımız var ve bu şekilde de ayarlanabilir bir sapımız var. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu şekilde bir yerli rafya kullanıyorum. Ebruli bir rafya bu. Şöyle başlangıcındaki sarı yeri bir atayım. Şimdi tabanımızda bakın bu şekilde deliklerimiz var. Ben normalde bunu böyle daha küçük başlı bir tığ kullanarak ilk başta kullanacağım.
Ne yapıyorum? Bakın şöyle kenardan başlıyorum. İpimi alttan çektim ve ilmek kaydırma yaparak başlıyorum. Bu şekilde. Uzatıyorum bakın, kasma yapmaması için. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tabanın bakın dışta olması gereken kısmı burası. Burası tersi, içi. Buradan değil. Yüzünden yapıyorum bunu. Uzattım. Tekrar söylüyorum, kasma yapmaması gerekiyor. Uzattım. Çektim. Uzattım. Bakın yine biraz kısaldı. Çekiyorum şöyle biraz. Devam ediyorum. Uzattım. Uzattım. Şimdi bu şekilde ilmek kaydırmayla bir dolaşıp geliyorum bütün delikleri. Hemen buraya geldiğimizde artık üste geçmeye başlayacağız. Evet, bakın ilk başladığım noktaya da ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi artık yukarıya doğru çıkıp bakın buradan ilmek oluşturmaya başlıyorum. Geliyorum, aynı noktaya tekrardan giriyorum. Bu şekilde ilmek oluşturuyorum buraya. Şimdi bir tane daha yapıyorum bu noktaya. Şu tepeleri esas alacağım çünkü bakın 2 tane tepem var şu an bu noktada. Geliyorum yan tarafa. Şu ipi de arada gizliyorum. Yine aynı noktaya giriyorum. Uzattım. Bakın kasma yapmaması için şu mesafeyi uzatarak kullanıyorum. Geldim. Şimdi burada köşedeyiz ya. Buraya bir tane daha yapıyorum. Evet, şimdi sıradaki. Devam ediyorum sıradaki. Devam ediyorum sıradaki. Bakın her birine 2 tane. Sıradaki. Evet. Şimdi bu şekilde geliyorum. Yine aynı şekilde şu köşe noktasına geldiğim zaman bakın şuraya. Bu köşeye geldiğimde yine burada 3 tane yapacağım. Yine bu köşede 3 tane yapacağım. Bakın şuraya geldiğimde. Sonra yine 2 2 2 yine geleceğim. Bu köşede 3 tane yapacağım ve sıra başına geleceğim. Yani şu köşeyi rahatlatmak için sadece köşe noktalarında 3 tane batıyoruz. Diğerlerinde 2 tane batıyoruz. Hemen dolaşıp geliyorum. Evet, bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde dolaştık. Böyle çok güzel bir görüntü oluşuyor. Şöyle elimle bir düzelttiriyorum. Hem de kontrol ediyorum. Bakın kasma var mı vesaire. Şu an görüyorsunuz dümdüz duruyor tabanımız. Bu da bize kasma olmadığının göstergesi. Şimdi ipimi birazcık uzatıyorum. Şuradaki bakın ilk sık iğne yapısından giriyorum. Geçirdim. Ve
hem ipin uzantısından hem ilmekten geçiyorum. Sıkıştırdım. Artık yukarıya çıkmış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Artık 4 milimetrelik tığıma geçiyorum. 3,5'la tığladım altını. Şimdi burada artık 2 sıra normal sık iğnemi yapacağım. Bakın artık herhangi bir şekilde arttırma vesaire yapmıyorum. Örnek kurulumu için bu 2 sırayı yapmam gerekiyor. Tabii ki de siz bunu dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Dilediğiniz renkte uygulayabilirsiniz. Yine bu deri setlerin nereden aldığımı Instagram'da etiketliyorum. Çok farklı renkleri var. Dilediğiniz renkte tercih edebilirsiniz. Belki yeşil çok tercih ettiğiniz bir renk olmayabilir ama hani böyle düşünmeyin illaki. İstediğiniz gibi böyle tabalar, siyahlar her renkte bulabilirsiniz. Burada boy olarak kriterim benim telefonum olacak. Yani zaten çok büyük boy bir telefonum var piyasaya göre. O yüzden onu baz alacağım. Ben de telefonumun boyunun yeteceği kadar. Bu çantada astar çalışması yapmayacağım. Astarsız bir çanta olacak. Astara ihtiyacımız yok bu modelde. Şimdi bu tarz dar çantalarla çalışırken şunu belirtmek istiyorum sizlere. Mutlaka ve mutlaka şuna dikkat edin. Mesela ipiniz mi var temizleyecek, gizleyecek? Yani bunu yaparken, örerken yapın. Çünkü yukarılara doğru çıktıkça eliniz içine koyması zorlaşacak. Yani o kadar pratik bir set ki bu. Hiçbir şey yapmayacağız. Bakın hemen hani derler ya 2 saatte ör tak dedikleri bir çanta olacak. Çünkü astarla uğraşmak yok. Çıt çıt diktim, sap diktim falan. Onunla hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Set zaten hazır. Hemen başladın, ördün, bitti. Tak gitti yani o kadar kolay bir çanta hazırlıyoruz. Tabi burada örnek seçiminde siz dilediğiniz örnekle bunu yapabilirsiniz. Ben böyle çok sade olsun istemedim. Normalde aslında düz sık iğne bile örebiliriz. Özellikle elimdeki ip ebruli bir ip olduğu için. Bakın geldik son noktaya. Görüyorsunuz. Şimdi bu ilk yaptığım sık iğne benzeri yapıydı. İpimi uzattım. Bunu değil, yanındaki gerçek sık iğnemiz bakın. İlk gerçek sık iğnemizin arkasından yine giriyorum. İpimi geçiriyorum. Çektim arkaya. Bakın. Şu giden ipin, şu içeriden giden ipin uzantısı bu. Buradan girdim. Arkadan taktım. Hafif sıkıştırdım. Ve bir üst sıraya bu şekilde çıkmış oldum iz yapmadan. Şimdi bir sıra daha sık iğne dolaşacağız. Ve artık bu sıradan sonra örneğimizi koymaya başlayacağız. Bu arada ben de sayayım şimdi kaç ilmeğimiz var. Onu da size belirtmiş olayım. En azından belki farklı bir taban yapmak istersiniz. Farklı bir ölçü yapmak istersiniz. Siz de ölçünüzü net bir şekilde ayarlayabilirsiniz bu sayede. Hemen dolaşıp geliyorum. Evet geldim. Bakın yine aynı şekilde arkadan girdim. Uzantısından girip bakın yine yukarıya doğru çıktım. Artık şöyle kıvırmaya başlıyoruz. Burada dikkat edin. İçten örmeyin. Sonra bunu çeviremezsiniz. Yani şimdi şunu görüyorum daha çok.
bana resim attığınızda hani fark etmiyorsunuz. Şimdi şu şekilde içeriden örerek gidiyorsunuz. Evet, büyük bir çantada sıkıntı olmaz. Bunu çevirebiliriz sonrasında. Ama burada bir mini bag yapıyoruz. Çantamız küçük. O zaman ne yapacağız? Bunu şu şekilde dışa artık vereceğiz ve dışından örerekten devam edeceğiz. Şimdi 57 tane ilmeğim var. Şimdi bir tane bakın bu şekilde sık iğnemi yaptım. Üste geçtim. Şimdi başlıyorum. Hemen altına değil, onun bir altına giriyorum. Girdim. Artık bu şu yanındaki ilmeğin yerine geçmiş oldu bakın. Şimdi yine bir tane düz örüyorum. Hemen bir tane alta giriyorum. Ördüğüm ilmeğin bakın 1-2 sıra altına giriyorum. Hemen yanındaki atladım. Bakın bir tane. Geliyorum bunun altına. Burası değil, burası. Bakın şöyle. Burası değil, bir altına giriyorum. Yine ne yapıyorum? Bakın bir atladım. Burası değil, bir altına. Yine bu değil, yanına. Bunu alttan da kontrol edebilirsiniz. Bakın hepsinin aralarında birer tane ne oluyor? Boşluk oluyor. Şimdi bir altına değil, bir tane daha altına. Yanındakini atladım. Yanındakine geçtim. Şimdi bir altına değil, onun bir altına. Bakın burada şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bunun tepesi. O yüzden bu ilmeğin altına gireceksiniz. Bunu atladım, yanındakine girdim. Bu değil, altına. Bunu atladım, yanındakine girdim. Burası değil, bir altına. Atladım yanındakine. Bakın sonra bir altına. Atladım. Altına. Atladım. Bakın yanındakini atladım. Bir sonrakine. Yine altına. Bir tane atlıyorum. Sonra altına batıyorum. Bakın şöyle kontrol ettiğinizde görüyorsunuz. Bir tane aralarda ne var? Hep boşluk var bakın. Bu doğru yaptığımızı bize göstermiş oluyor. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Evet, geldim bakın sıra sonuna. Şimdi ne yapıyorum? Yine aynı şekilde buraya geçiyorum. Arkaya çektim. Bakın şu uzun olandan yapıyorum bunu. Evet. Şimdi bir tane sıkıştırdım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde bir görüntü olmuş oldu. Evet, bakın sık iğne benzeri yapımı yaptım. Geldim hemen bakın bunun altına geliyorum. Yani bunun altı neresi? Altındaki sık iğnenin altına uzatıyorum. Geldim yine kısa olana bakın. Hemen onun altına. Geldim. Hemen onun altına. Geldim küçük. Bakın. Hemen onun altına. O kadar kolay ki bu örnek. Hep dikkat ettiyseniz küçük sık iğnenin tepesine yapıyoruz. Uzun bacaklarla hiç işimiz yok. Özellikle köşe kısımlarına geldiğimizde ilmeklerimizi kontrol altında tutmaya çalışalım. Yani ne demek istiyorum? Etrafını döner gibi geniş geniş ilmeklerle yaparsanız çantanızın ağzı toparlamaz.
Yani şuradaki ilmeklerimin tepesi nasılsa orası da aynı şekilde olması gerekiyor. Bakın batacağımız yerler ne kadar belli, fark etmişsinizdir. Küçüğün üzerine sık iğnemi yaptım. O küçüğün altına da batıyorum. Yani şuradaki aralarda görünen sık iğnenin bir tepesine bir altına, bir tepesine bir altına şeklinde ilerliyoruz. Kastettiğim yer burası. Bakın köşelere geliyorum artık. Artık şu ilmeklerimiz biraz toparlansın. Örgümüz toplansın. Uzatıyorum bakın kasma yapmaması için. Evet bu şekilde. Bakın bir üstüne bir altına, bir üstüne bir altına diyerek bu şekilde örneğimizi koyuyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geleyim. Evet geldik şimdi sıra sonuna. Bakın yine görüyorsunuz şu ilk sık iğne benzeri yaptığım yapıyı değil, ilk gerçek uzun sık iğnemin tepesini şöyle belirgin hale getiriyorum. Arkadan giriyorum. Çekiyorum. Arkaya. Aynı şekilde bakın o çektiğim ipin uzantısından giriyorum. Sıkıştırdım. Çıktım yine yukarı. Bu üstünü örmüş oldum. Şimdi altına giriyorum. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Hep küçük görünen sık iğnenin bir tepesine bir altına. Bir tepesine bir altına. Tepesine altına. Uzunları hep atlıyorum bakın. Tepesine altına. Uzun sık iğnelerle hiç işim yok. Onları hiç örmüyorum. Bakın görüyorsunuz bu şekilde bir sıra oluşmuş oluyor. Bir tepesine altına. Tepesine altına. Şimdi mantığımız artık bu şekilde. Şimdi sıra sonuna geldiğiniz zaman aynı şekilde yine bir üst sıraya geçeceksiniz. Yine öreceksiniz. Yani istediğim yüksekliğe gelene kadar tekrar söylüyorum. Ben şöyle ölçeceğim. Bunu yukarı çıkarttığımda bunu da böyle koyacağım. Ölçeceğim. Telefonum içine sığacak kadar olduğunda bırakacağım. Zaten size ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Tekrar hatırlatıyorum. 57 tane tığladığımızda sık iğnemiz vardı. Sonra tam şu örneği kurum aşamasında da bir tane daha zaten artmış oluyor. O yüzden toplamda 58'e ulaşmış olduk. Dilerseniz şimdi ben istediğim yüksekliğe gelene kadar öreyim. Ondan sonra devam edelim. Evet geldik. Bakın artık çantamızı bitirdik. Şöyle şunu hemen söylemek istiyorum. Örerken böyle ya bu nasıl oluyor, kayıyor falan gibi düşünmeyin. Bakın nereden başlamıştık? Yan ortadan başlamıştık. Ama gele gele bakın çantanın ortasına kadar geldi. O yüzden böyle içinizde bir şüphe oluşmasın. O yüzden şimdi buraya geldim ya artık burada bir daha o üst sıraya çıkma yöntemini yapmayacağım. Doğrudan bakın o ilk her zaman battığım o uzun sık iğnenin tepesi var ya oraya geleceğim ve hemen buraya bir ilmek kaydıracağım. Şimdi geliyorum yanındakine. İlmek kaydırdım. Geldim yanındakine ilmek kaydırdım. Geldim yanındakine ilmek kaydırdım. Bu şekilde ne yapıyoruz? Çantamızın ağzını biraz toparlamış oluyoruz. O yayık görüntü ortadan kalkmış olacak. Siz dilerseniz burada daha dalgalı bir görüntü elde etmek istiyorsanız ters sık iğne de yapabilirsiniz. O şekilde de olur. İlmek işaretleyicilerimi çıkartmıyorum. Bakın onları çıkartmama gerek yok.
Onlar engel değil. Yerleri sabit bir şekilde kalsın. Şimdi biraz sonra dikerken işime yarayacak. Bakın alttan alıyorum, içinden geçiriyorum. Alıyorum, içinden geçiriyorum. Çok gevşek yapmıyorum ki ağzı toparlansın. Dilerseniz bu şekilde hemen dolaşıp geleyim. Evet, geldim. Şimdi bakın başladığım yere. Şurası ilk ilmek kaydırma yaptığım yer. Burası da son yapmam gereken yer. Şimdi burayı iğneyle yapacağım. O yüzden şimdi dikeceğim ya aynı zamanda. O yüzden biraz ne yapıyorum? Uzun ip bırakıyorum burada. Sonrasında şimdi ben iğnemi kaybettiğim için etamin iğnesinin incesiyle yapacağım. Ama siz daha kalın versiyonuyla yapmalısınız bunu. Şimdi bunu artık buradan çıkartıyoruz. Bakın ilmeği çıkartıyorum. İğneyi takmış bulunmuştum. Şöyle iğneyle beraber çıkartalım. Evet. Şimdi geliyorum. Bakın burada güzel bir ağız bitirmesi yapacağız. Şu yapmış olduğumuz ilk ilmek kaydırmadan şöyle giriyorum. Sonrasında şu ipin çıktığı, bakın buradan aşağıya iniyorum. Evet. Şimdi artık ne yapacağız? Kitimizi tekrar alalım elimize ve yerleştirelim. Bakın ağzı daraldı, görüyorsunuz değil mi? Bu işte istediğimiz şey. Böylelikle o bolluklar oluşmayacak ağız kısmında. Havaya doğru o kalkan örgü görüntüsü ortadan kalkmış oldu. Bakın tam tamına denk geldi şimdi. Şimdi bu tarz bir kit kullanıyorsanız, kalın kalıplı bir kit kullanıyorsanız haliyle örgünüzün de biraz doku olarak kalıplı olması lazım. Yani buna incecik bir örgü yaparsanız olmaz. Bu nasıl kalıplıysa bunun da aynı şekilde kalıplı olmasını sağlamamız gerekiyor. Bakın tam bunu ortaya hizalıyorum. Orta dikişe hizalıyorum. Ve sonrasında tam ilk delik neredeyse, şimdi onun hizasından gireceğim. Bunu ortaladım. Şimdi ilk delik şurada. Evet. Bakın taktım buraya. Şimdi aynı şekilde bir tane de bu tarafa takalım. Yine ne demiştim? Bakın tam ortanın olduğu yer burası. Şu boşluktan çıkıyorum. Bakın örgünün boşluğundan çıkmaya çalışıyorum. İğneyle dikeceğimiz için. Bakın bunu da geçirdim buraya. Aynı şekilde yanları da geçiriyorum. Tam yan ortadaki delikten bunu da geçirdim. Yine aynı şekilde burayı da geçiriyorum. Bakın alıyorum hizasını. Tam orta burası. Geçtim buradan. Evet. Bakın bu şekilde güzelce ne yapmış olduk? Yerlerini sabitlemiş olduk. Şimdi ipimize bakalım. Neredeydi bu ipimiz? Arka ortadaydı. Tığın arkasında kaldı. Onu buraya çekmem lazım. Evet. Şimdi geldim, bakın ipimin hizası nerede? İpim burada. İpimin hizasındaki delikten şimdi geçeceğim. Ama onun için bakın şu şekilde buradaki delikten girdim aşağıya. Şu çıt çıt açalım. Elimizi içine sokalım. Bakın bu şekilde ipimizi çektik aşağıya. Şimdi burada bir sonraki delikten giriyorum.
Bakın delikler altta göreceksiniz. Bir sonraki deliğin hizası neresi ise şimdi oradan çıkacağım. Ama çıkarken hep nereden çıkıyorum? Bakın şu ilmek kaydırmanın altındaki örgü boşluğundan çıkıyorum. Bakın görüyorsunuz, örgü boşluğundan. Çıktım buradan. Şimdi buradan buraya kadar gidersem bakın şöyle görünecek mi bir ona bakalım. Evet, bakın burada bir hat oluşuyor. Görüyorsunuz değil mi? Ben eğer bu hat sizi rahatsız ederse ne yapmanız gerekiyor? Şimdi onu göstereceğim. Bakın şimdi daha önce renkler böyle softtu. Bakın hiç dikkat çekmiyordu. Ama kırmızı kısma geldim ve ön tarafta da bu sefer tam tersi bakın böyle mavili sarılı renkler denk geldi. Kırmızı ipim görünüyor. Şimdi o zaman bunu nasıl kamufle edeceğiz? Aynı dikme yöntemiyle yapıp nasıl kamufle ederek dikeceğiz onu göstereceğim sizlere. Şimdi arkadan normal her zamanki gibi ön tarafa çıkacağız. Bakın normal. Nereye denk gelirse biliyorsunuz oradan çıkıyorum. Çıktık buradan. Şimdi burada ön tarafta nasıl gizliyorum bunu? Bakın şu görmüş olduğunuz iki sıraya denk geliyordu ya. Şöyle çıkıyorum buradan. İçinden geçiriyorum. Bakın böylelikle ip hiç gözükmemiş oluyor. Bu şekilde gizlice dikebiliyorsunuz. Hiç gözüktü derdi yok. Bakın bir kez daha göstereyim şimdi. Çıkayım yine önden. Evet, çıktım bakın buradan. Yine görüyorsunuz çıktığım yerde sık iğnelerin arasından bu şekilde giriyorum. Hiçbir şekilde bakın herhangi bir görüntü yok. Böylece gizlice bu işi halledebilirsiniz. Yine arkaya çıkıyorum. Evet, bu detayı da göstermek istedim. Bununla çok daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Hemen ben bitireyim, geleyim. Evet, bakın finaldeyiz. O kadar güzel oldu ki görüyorsunuz renkleri, detayları. Bakın tabanı bile ne kadar güzel ve düzgün bir şekilde işledik. Kocaman da bir çanta oldu aslında. Yani çok rahat bir şekilde, bakın burası arkası, burası önü. Çok rahat bir şekilde içine telefonunuzu, cüzdanınızı, gözlük kılıfınızı, her şeyinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Açması kapaması çok pratik. Zaten mıknatıslı olduğu için hemen bakın tek hareketle açılıp şöyle tek hareketle kapanabiliyor. Ayarlanabilir sapı olduğu için de dilediğiniz boya göre ayarlayabilirsiniz. Bakın burada delikleri mevcut. Buna göre istediğiniz gibi kısaltıp uzatabiliyorsunuz. Bence çok güzel oldu. Çok da kullanışlı bir çanta oldu. Renkleriyle cıvıl cıvıl. Her kıyafetinize rahatlıkla uyum sağlayabilecek, içindeki tonları itibariyle tam yazlık diyebileceğimiz bir çanta var karşımızda. Gerçi artık mevsimlerin bir önemi yok. Gönlümüz ne isterse, ne zaman takmak istersek diyelim. Ben astar çalışmadım. Dediğim gibi eğer siz astar yapacaksanız mutlaka deriyle bunu birleştirmeden önce astarını dikip ondan sonra birleştirirseniz çok muntazam bir astar görüntüsü yakalamış olursunuz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.